Ölüm planlarıyla oynadığınızda bundan hoşlanmaz, Final Destination Bloodlines'ı orijinal serinin hayranları için garantili bir kalabalık memnuniyeti haline getiren harika bir alıntı. Öldürme sahneleri her zamanki gibi yaratıcı ve bu filmi kalabalıkla izlemek şart. Hikaye, Spider-Man, Homejomin yönetmeni Von Watts, Guy Busnik ve Laurie Evans-Taylor ve yönetmen Zach Lipovski ve Adam Bay-Sit'in çekicilik ve harika bir mizah anlayışına sahip. Yeni kadro, serinin geleceği için harika bir işaret ve hepsinin doğal olarak ölmesi neredeyse bir utanç. Sinners gibi bir başyapıt ve yaklaşan süper kahraman içeriklerinin arasında sıkışmış olan Final Destination Bloodline kargaşada kaybolabilir, ancak kesinlikle izlenmeye değer. Stephanie aynı rüyayı görmeye devam ediyor. Büyükannesi Iris ve sayısız başkası korkunç bir kazada öldü. Iris'in tam olarak bu olayları önceden gördüğünü ve bunun sonucunda tüm bu insanların yaşamaya devam ettiğini fark ettiğinde şok oluyor, ama çok uzun süre değil. Iris sonunda hepsinin ve hatta torunlarının bile ölümün beklediğini açıklıyor. Stephanie bunun kendisi ve ailesi için de geçerli olduğunu hemen fark ediyor. Kendisinin ve ailesinin başına korkunç cinayetler gelmesini engellemek için yola çıkıyor. Sonuçlar değişiklik gösterebilir. Final Destination Bloodline muhteşem bir yeniden başlatma. Final Destination Bloodline, gökyüzündeki bir restoranda geçen tamamen CGI sahnesiyle açılıyor. Tarihsel olarak, bu serinin gerçek öldürme gerçekleşene kadar bu seviyede VFX çalışmasına ihtiyacı olmamıştı. Ancak sahne ilerledikçe, kurulumdan performanslara kadar her şey Final Destination Bloodlines'ı başarılı olma pozisyonuna getiriyor. Bu eğilim film boyunca farklı disiplinlerde devam ediyor. Bir sahnenin göz devirtici derecede melodramatik olacağını düşündüğünüz anda, iyi yerleştirilmiş bir komedi parçası günü kurtarıyor. Herhangi bir Final Destination filminin en iyi yardımcı kadrosu olabilir. Özellikle Richard Harmon ve Owen Patrick Woyner tarafından canlandırılan Eric ve Bobby kardeşler gösteriyi çalıyor. Punk rock pisliği rolündeki Harmon ve uzay vakası rolündeki Woyner cennette yaratılmış bir çift. Sadece ikisinin yer aldığı bir hastanede geçen bir sahne var ve 5 dakikalık saf komedi. Diğer oyuncular o kadar komik olmasa da, filmdeki varlıkları aynı derecede önemlidir. Final Destination serisinin tonu, yürümesi zor bir tondur. Oyuncular ellerini açıp her sahneyi bir şaka gibi oynayamazlar, ancak aynı zamanda kendini ciddiye almaktan da uzak durmaları gerekir. Ki, cenazelerden oluşan bir montajdan gelen doğal komediyi ortadan kaldırır ve ikincisi, izleyiciyi herkesin bir arada tutmaya çalıştığı tondan uzaklaştırır. Neyse ki, Bloodline bu dengeyi koruyor. Tony Todd, son performansında her zamanki gibi iyi. Ancak en ikonik kadro üyesi, William Bloodworth rolünü yeniden canlandıran korku efsanesi Tony Todd'un kendisi. Merhum aktörün önünde 6 rol daha var ancak Final Destination, Bloodline geçen yılki zamansız ölümünden önce çektiği son filmdi. Bu filmleri kalabalıkla izlemek bir zevk ve ayrıcalık ve gösterimimde birkaç alkış molası oldu ancak hiçbiri Todd'un girişi sırasındaki kadar yüksek değildi. Bu sadece bir sahne, ki o sıradaki sağlığı düşünüldüğünde en iyisi olabilir, ancak tüm film onun ortaya çıkmasıyla sona eriyor. Final Destination filmlerinin çok iyi olduğu o her zaman var olan korku hissi hala mevcut olsa da, Todd'un sahnesi Bloodlines'daki gerçekten samimi olan tek andır. Final Destination Bloodline yılın en büyük sürprizlerinden biri olabilir. Santa Juana harika bir başrol oyuncusu ve öngörülebilir gelecekte korku türünün vazgeçilmezi olma ihtimali var. Buradaki güçlü çabaları göz önüne alındığında, bu tür filmlere kolayca liderlik edebilir. Ve korku filmlerinde kalite kelimesi her zaman aldatıcı olsa da, hayranların ve şüphecilerin Bloodline kalitesine şaşıracaklarını düşünüyorum. İmav için çekilen, çok iyi oyuncu kadrosuna sahip ve nihayetinde iyi yapılmış olan Final Destination Bloodline bir gösteri, bir keyif yolculuğu ve serinin en komik tekrarı. Final Destination, Bloodline 16 Mayıs'ta sinemalarda. Film, şiddet, korkunç kazalar ve küfür nedeniyle R olarak derecelendirilmiştir.